Devam Şu ediyoruz. arkadaşımız girişteki, bir diğeri ama asıl köpekler şu görmüş olduğunuz duvarın arkasında sevgili izleyiciler. Yaklaşık bu zamana kadar 1000 köpeğin üstünden köpek geçmiştir elimden. Mesela 2010'lu yıllarda Gattar diye bir köpeğim vardı, 117 kiloydu. Hatta o zamanlar gazeteciler gelip çekim falan yaptılar. Kantara çıkardık. Yaklaşık 85 santim 70 kilonun üzerinde, çok ileride gerçekten Türkiye'de sıralamaya girecek büyüklükte bir hayvan olacağını düşünüyorum. Senin anlattığın gibi onlar XX large'sa bu ancak large'a kadar çıkabiliyor. Onlar battal boy. Bu tabii. XX large da değil, battal boy yani. De dahil olmak üzere herkese kati olarak şunu söyledim: ben köpek besleyeceğim, bana engel olmayın. Aynen. Dedin. Doğru. Senin için bu kadar da önemli bir yere sahip. Denizli köpeğin asıl üretildiği, çıktığı noktadır Denizli. Öyle mi? Tabii. Ben Denizli'yi Türkiye'de 1. sırada tutuyorum. Çoban köpeği konusunda. Evet, Kangal çoban köpeği konusunda 1. sıradadır Denizli. Herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar sevgili izleyiciler. Ala Türkiye tüm Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Bugün Antalya'da çok kıymetli bir ustamızın yanındayız. Usta diyorum, senin lakabın da usta. Turgay Özalp'in yanında, Turgay Usta'nın yanındayız. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Turgay Özalp ben. Yaklaşık 20 senedir bu kangal işiyle uğraşıyorum. Hem yetiştiriyorum hem arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza yardımcı oluyoruz bu konuyla ilgili. Siz de buraya kadar zahmet edip geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Abi. Ayağınıza sağlık. Böyle yani. Biz zahmetten ziyade Türkiye'nin böyle farklı yerlerinde sizin gibi değerli ustalarla, ahbaplarla, dostlarla tanışmayı ve sizi Türkiye'ye tanıtmayı çok seviyoruz abi. Çünkü siz kangal ve bu çoban köpeği besleme işine ciddi emek harcıyorsunuz. Evet. Senin hikayen de zaten ayrı bir ilgi çekici. Evet. Şöyle hemen arkamızdaki kangalın yanına geçip bir yandan hem bu kangalı tanıyıp hem de senin hikayeni dinleyebilir miyiz abi? Tabii ki. Şimdi bu kangal güzel bir hayvan. Bizim Denizli'nin Avşar ırkı annesi. Orada sevdiğimiz bir arkadaşımız var, Ali Yücel. Onun dişisinle kendi babasını yavrudan büyüttüm ben bunun. Denizli Çivril'den, Süleyman Gültekin'den getirdim. Efsane Reşo'nun torunudur babası. Öyle mi? Evet. Babası torunu, bu da dolayısıyla bu da torunu. Aynen. Aynen. Reşo'nun torunudur bu. Dişi. 1 yaşında şu anda. Kendim büyüttüm bunu. Bunun babası şampiyon Reşo'nun torunu. Bu da bizim şu an çok güzel bir prensesimiz. 1 yaşında dedin abi. Evet. Peki bu kangalın ırk standartları konusunda takıntılı mısın abi? Hayır, değilim. Ben sevdiğim ırkları, sevdiğim köpeklerin neslinden ilerlemeyi severim. Yok orijinaldi, yok değildi. Benim için Sen aile ve soycusun o zaman. aynen, Daha ben çok soy takibi yaparım. Soy takibi yapıp sevdiğim soyları beslerim. Onlardan üretmeye devam ederim. Mesela benim için Reşo ırkı gerçekten bu Türkiye'de birçok insanın da beslediği gerçekten güzel hayvanlar. Karakterli köpekler. O yüzden Reşo'yu sevdiğim için devam ettim Reşo'nun ırkından. Şöyle, Reşo senin için kangal standartlarını tam anlamıyla karşılayan bir köpek Evet, midir? evet. Yoksa şey mi diyorsun sen, hani benim standartlarımı karşılayan bir köpektir mi diyorsun? Ben Reşo'yu efsane bir köpek olarak görüyorum. Reşo tamamıyla karakterli, gerçekten güzel bir hayvandı. Benim standartlarıma da uyuyor. Bence kangal standartlarına da uyuyor. Rengi, deseni, fizik yapısı çok güzel köpekler. O yüzden beslemeye de devam ediyorum. Torununun kızı mesela bu. Ben de bu köpeğin, Reşo'nun Türkiye'de birçok insanda oğlu, kızı, torunu, nesli devam ediyor. Çünkü bu köpek iyi bir köpek olmasa bu kadar bu işi seven insanlar bu ırkın peşinden bu kadar gitmezlerdi. Evet. Yani. Türkiye'de dediğin gibi Reşo soyundan biz de gittiğimiz yerlerde zaten ustalarımızla muhabbet ederken mutlaka isimlerini duyduğumuz, Türkiye'de böyle belli başlı aileler, soylar var, köpek soyları. Evet. Reşo da onlardan birisi. Gerçekten güzel de köpekler, emekleri
Emeklerine sağlık abi. Teşekkür Şöyle ederim. ileri devam etmek istiyorum. Bu Evet. sadece burada girişteki bir tanesi. Evet, devam Şu ediyoruz. arkadaşımız girişteki, bir diğeri ama asıl köpekler şu görmüş olduğunuz duvarın arkasında sevgili izleyiciler. Bu köpeğimiz nedir peki abi? Bu köpeğimiz yine Reşo'nun oğlu. Annesi Candarağa'nın kızı. Bunun annesi de İstanbul'dan, Münir'den almıştım annesini 1 aylık yavruyken. Nereden abi? İstanbullu Münir'den. Münir'den he. Aha, Münir'den almıştım annesini 1 aylık yavruyken. Annesini büyüttüm. Annesinden çok güzel yavrular aldık. Babasını da 1 aylıkken aldım. Babasını da büyüttüm. 2 tane 1 aylıkken aldığım köpeği büyütüp bu köpeği ortaya çıkardım. Onları eşleyip birbirine. Şey olarak falan boy ve sal olarak çok büyük bir köpek abi. Evet. Çok güzel. Sen herhalde biraz böyle büyük seviyorsun. Evet, büyük köpek daha gösterişli ve güzel oluyor. Şimdi bu yaklaşık 25-26 aylık civarında kendi bizzat üretip büyüttüğüm bir hayvan. Sevdiğim 2 ırkı birleştirdim. Hatta Daha- bunun annesi çok kaliteli bir hayvandı. Bunun annesini Erol abiyle falan da, Erol Metin'de de yavruları var hatta. Bu arada annesi. Erol Metin demişken de sevgili izleyiciler, bizi burada Turgay abiyle bir araya getiren Kesto'ya, Erol Metin'e de buradan bol bol selam söyleyelim. Erol Metin demişken Akif Metin'e de bolca selam söyleyelim. Türkiye'de gerçekten köpek konusunda sevilen, tanınan isimlerden Evet, gerçekten Erol Metin, öyle. Akif Metin. Aynı zamanda bütün köpek güvercin besleyen dostlarımıza da Antalya'dan bolca selamlar diyoruz. Şöyle devam edelim mi Devam abi? edelim. Abi senin burada av köpeklerin de var birçok. Evet. Çok özel ırklar. Av köpeğiyle ilgili çok bir bilgiye sahip değiliz. Giriş seviyesi olarak bize birazcık tanıtır mısın abi? Şimdi av köpeği olarak ben de çok üst seviyede bilgili sahibi değilim ama benim halamın oğlu var bu işe çok meraklı. O da sevdiği için burada beraber besliyoruz onları. Bunlar setter ırkı. Toplam 5 tane köpeğimiz var setter ırkı. 3 tanesi sarı beyaz renkte, 2 tanesi de siyah beyaz renkte. Onları da birazdan gösteririz, çekeriz. Yani av köpeğinden çok anlamam ama köpeğe biraz ilgisi olan bir insan olarak bunların özel köpekler olduğunu şu an fark ettim. Tabii ki bunlar Size geliş hikayesi nasıl oldu abi? Bunlar özel köpekler tabii ki. Bunları şimdi biraz önce de söyledim. Benim çok uzmanlık alanıma girmiyor ama İstanbul'dan takip etti benim yanımdaki halamın oğlu. O istedi, aldı geldi. Yani av köpeğinde ben çok etkili değilim. Öyle mi? Ben Kangal'da çok etkiliyim. Ha. Kangal'dan Peki devam edelim. sende o zaman avcılık da yok. Yok, bende Ha. avcılık yok. Şimdi Ben burada- köpek beslemeyi seviyorum. Köpeklere zaman harcamayı seviyorum. Ben stresli bir iş yapıyorum. O yüzden buraya geldiğim zaman, bunlarla ilgilendiğim zaman stresim geçiyor, atıyorum. Stresli bir iş. Günümüzde de yapılabilecek en stresli işlerden birini yapıyorsun. Restoran işletiyorsun Aynen, abi. aynen. Gerçekten İnsanlarla uğraşıyoruz çok. ayrıca zam üstüne geldiği şu günlerde bir de hizmet sektörü, aç insanlarla uğraşmak, karnı aç insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Size de bolca kolaylıklar diliyorum Çok abi. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki senin bu stresli hayatında köpekler sana nasıl bir şey sağlıyor, destek sağlıyor abi? Şimdi bir kere iş yerinde sürekli müşteriler geliyor. Personel sıkıntısı var. Dediğin gibi ürünlerin sürekli fiyatı değişiyor. Sürekli stres altındasın. Buraya geliyorsun. Bir kere insanlardan uzaklaşıyorsun. Sakin bir ortama geliyorsun. İkincisi zaten çocukluktan beri köpek beslediğimiz için köpeklerin yanına geldiğimiz zaman işte onlara bir yemek vermek, bir onlarla böyle sevmek, vakit geçirmek sizin bir nebze insanlardan uzaklaştırıp biraz daha stresi azaltıyor. O yüzden bu işi seviyorum yani gerçekten. Şey söyledin sen, ben dedin çok küçük yaşlardan beri bu işi yapıyorum ve Evet. hayatıma giren bütün arkadaşlarım, dostlarım, ailem de dahil olmak üzere herkese kati olarak şunu söyledim. Ben köpek besleyeceğim, bana engel olmayın Aynen. dedin. Doğru. Senin için bu kadar da önemli bir yere sahip bu. Evet, köpek benim hayatımda ikinci noktada. Ailemden sonra köpek gelir. Tabii ki herkesin ailesi en baş noktadadır, birinci noktadadır. Ama köpek sevgisi bende çocukluktan var. 5 yaşından beri köpek beslerim ben. Rahmetli babam bu işe biraz karşı çıkmıştı beslememe. Hatta işinden alıkalıyorsun, biraz zaman fazla ayırıyorsun gibi onlara. Ama ben ona da söyledim. Yani bu köpeği beslemediğim zaman ben işime adapte olamıyorum. Köpek benim stresimi alıyor, daha mutlu oluyorum. Bu da işime yansıyor diye anlat. Belli bir zaman sonra o da karşı çıkmamaya başladı. İzin verdi. Artık şimdi daha da profesyonel yapıyoruz. İşimizi takip ediyoruz. İşimizin olmadığı zamanlarda, boş kaldığımız vakitlerde bunlara da vakit harcıyoruz. Hayvanlara gereken değeri, gereken özeni maksimum gösterdiğin bir seviyeye geldin artık. Evet. Emeklerine sağlık abi. Teşekkür. Peki bu yavrumuzun hikayesi nedir abi? Şimdi bu yavrumuzun hikayesi, bunun annesi yine benim buradaki bütün köpeklerim Candarağa'nın kızı olan Beyaz Saray'dan. Hepsinin annesi aynı dişi. Aynı dişiden ürettim ben bunların hepsini. Bütün köpeklerin tek bir dişiden mi? Evet, şu andaki elimdeki köpeklerin hepsi aynı dişiden olma. Şimdi bu dişinin annesi yine Candarağa'nın kızı. Babası Burdur'da meşhur İpekler vardır. Onlar da uzun zamandır köpekçilik yaparlar. Babası da Can Rambo bu köpeği. Carram. Can Rambo. Ha, Can Rambo. Carran anladım ben de. Yok, Can Rambo. Can Rambo. Bu dişi yavrudur. Rambo filminden
oradan geliyor herhalde. Ya, o öyle isim koymuş oradaki arkadaş. Babası Can Ramo, annesi Beyaz Saray Candarağı'nın kızı. Yaklaşık 2,5 aylık civarında bir dişi bu. Şimdi onun azıcık büyümüş versiyonu var. Bu değil. Bu değil. Şöyle bu tarafa çıktı bir tane. Onu da göstereyim. Bulut. Evet. Onun Halil şeyi mi? getir bu köpeği. Bir üst yuvası mı oluyor? 2 üst yuvası. Değiştirdin değil mi abi? Şimdi biraz Değiştirdim, önce değiştirdiniz. Şimdi Paşa Evet. orada. bu arada Kardeşim. söyleyeyim, demin gördüğümüz köpek değil burada şu an bağlı olan. O değiştirildi. O orada. Orada. Şimdi biraz önce gördüğümüz küçük yavrunun 2 dönem abisi üstü. iki üstünü görüyoruz şu an. Bu kaç aylık abi? Bu 26 aylık bu hayvan. Yaklaşık babası Reşo, annesi yine Beyaz Saray Candarağı'nın kızı. Yaklaşık 93 santim, 72-75 kilo civarında bir hayvan. Yavruluğunu tamamlıyor yavaş Evet, yavaş. tamamladı Artık fizik yavruluğunu. oturacak herhalde, bir Hatta tık daha gelişimini sürdürür mü? Sürdürür. Hatta şimdi bunun bir tane oğlu var orada. Onu göstereceğiz. Abi yalnız senin köpeklerde bacak boyu gerçekten yüksek. Çal da çok uzun. Evet. Soner şöyle şu yandan şöyle görürsen tam şu pozisyonu gerçekten uzun bir sal. Kangal standartlarına benim ustalardan dinlediğim kadarıyla gözlerindeki çekiklik, alındaki düzlük herhalde o şeyleri, standartları karşılıyor değil mi? Evet, şimdi benim zaten köpekte en çok dikkat ettiğim iskelet yapısı sağlam olacak. Arka bacaklarında, ön bacaklarında bir bozukluk olduğu zaman köpek ister istemez hoş olmuyor. O yüzden biz daha böyle iskelet yapısı düzgün hayvanlar beslemeye çalışıyoruz. Peki bunların böyle vücut ölçülerinin büyük oluşu koşarken hantallık yapıyor mu abi? Çünkü bacak sallamak dolayısıyla daha zorlaşıyor. Şimdi o şöyle atletik yapılı olmayan köpeklerde, fiziksel bozukluğu olan köpeklerde, bir de çok fazla kilolu almış köpeklerde ister istemez olur. Fakat bu köpek mesela boyu, salı, kilosu orantılı bir hayvan olduğu için yaklaşık 10 kilometre bile deparlı bir şekilde koşu yaptır. Hiçbir yere aksamaz yani. Yani basarları da mesela baktığımız zaman şey yok, basarlarda dışa dönüklük. Evet, yok. Çok anlamıyorum abi. Dediğim gibi sevgili izleyicilerimiz, lütfen bu benim söylediklerimi de standartları değerlendiriyor gibi düşünmeyin. Ben kendim gittiğimiz yerlerde ustalardan öğrendiğim kadarıyla muhabbet etmek üzerine söylüyorum. Basarlarda bazı köpeklerde görüyoruz, ayaklar şöyle açılıyor mesela. Şöyle bir açık, tavşan ayak diyorsunuz herhalde. Öyle bir açıklık var ama bunda onu da göremiyorum. Dolayısıyla herhalde koşarken bu da performansını arttırmayı sağlayan bir etken. Doğru söylüyorsun. Söyleyen arkadaşlarımız, ustalarımız doğru söylemiş. Köpeğin arka taraflarında bir aksaklık, bozukluk varsa ister istemez yürüyüşünü, koşuşunu, hayat standartını etkiler yani. Bunları peki açıyor musunuz burada abi? Tabii bunları biz kendi araçlarımızla spor yaptırıyoruz. Yani ama şöyle burada bırakıp hani gez gel gibisinden şey olmuyor. Yok. Kaçma ihtimali. Şimdi açık arazi. Gördüğünüz arazi açık arazi. Buradan köpek sıkıldığı için kafeste saldığın zaman gidebilir. Bir de bu şey hani gezeyim der, bunun gezmesi karşı dağları falan tamamlayıp öyle olur büyük ihtimal. Bu hayvan öyle 1-2 kilometrede hırsını alamaz yani. Bu köpek 10-15 kilometre gezmesi lazım, koşması lazım. Yani diyorum ya, net şu karşıdaki dağları şöyle turlar gelir. Aynen. Dolayısıyla da daha kısıtlı bir alanda kontrol altında gezdirmek daha faydalıdır diye düşünüyorum ben de. Şimdi hemen Bulut'tan oğluna geçelim. Direkt oğluna geçelim ayaktayken. Şimdi Bulut'tan şimdi gördüğümüzden oğluna geldik. Şu aradakini geçtik. Birazdan bunu da görmek istiyorum. Bu Bulut'un oğlu 7,5 aylık. Evet, 7,5 aylık, yaklaşık 85 santim, 70 kilonun üzerinde. Ben iddia ediyorum büyüdüğü zaman 1 metreye yakın 100 kilo köpek olacak bu köpek. Ben 7,5 aylık diye ben girdim konuya çünkü sana özellikle geldim burada sordum abi. Bu özellikle senin köpeklerin arasında dikkat çeken bir köpek. Doğru söylüyorsun. Tabii Halil, çıkar abim bunu. Bedo. Bedo, Bulut'un oğlu bu. Bulut'un oğlu Bedo. Evet. İp gelirken bir yandan Soner şöyle ön ayakları şöyle görmeni istiyorum. Yine bir insan eliyle kıyasladığımız zaman ve 7,5 aylık bir köpekte böyle bir fizik. 7,5 aylık, yaklaşık 85 santim, 70 kilonun üzerinde. Çok ileride gerçekten Türkiye'de sıralamaya girecek büyüklükte bir hayvan olacağını düşünüyorum. Babası gibi salı biraz daha uzayacak değil mi abi? Yani... Tabii bu hayvan, bir köpek 12 aya kadar zaten büyümesi devam eder. 12 aydan sonra kilo almaya başlar ama bunda gerçekten güzel bir uyum sağladı. Hem kemik orantısı olarak hem kasa olarak. Bakın yani 70 kilo bir hayvanda, şu demin de anlattığımız gibi arka basarları bu kadar kiloda, 7,5 aylık bir hayvanda hiçbir bozukluk yok. Önemli olan noktalardan bir tanesi o zaten. Yani şey söylüyorsun, köpeklerde kemik gelişimi 1 yaşına kadar gözle görülür devam eder. 1 yaşından sonra da artık kilo olarak biraz daha kas yapısı olarak herhalde gelişir diyorsun, evet, değil mi? doğru söylüyorsun. Bu da 7,5 aylık ve dediğin gibi bence güzel gelecek vaat eden bir köpek. Maşallah var Bedo'nun. Ben eğer sağ salim büyür de 3 yaşına kadar gelirse Türkiye'de adından söz ettirecek büyüklükte bir hayvan olacağını düşünüyorum. Bedo'nun. Bunun annesi neydi abi? Bunun annesi yine benim eski köpeklerimden
Şampiyon diye bir köpeğim vardı. İsmi Şampiyon. Evet, Şampiyon mu peki? İsmi Şampiyon'du. Şöyle, annesi Türkiye şampiyonu Cowboy'un kız kardeşiydi. Babası da yine Karadayı diye bir köpeğimizdi, Cowboy. İki şampiyon köpeğin birleşiminden olduğu için babasının ismini Şampiyon koymuştu. He, o da öyle geldi. Çok güzel köpek. Anne Aynen. baba. Zaten babayı bizzat gördük. Annesini de Şampiyon lakabıyla şu an tanıdık. Bakalım Bedo sana nasıl bir şey yapacak? Geri dönüş verecek. Bedo bence fizik olarak Türkiye'de şampiyon köpeklerin arasına gireceğini düşünüyorum. İnşallah abi. Evet. Devam edelim abi. Çünkü bunu atladık bunu. He, onu atladık, ona geri dönelim. Onu bırak, Fırtınayı çıkaralım. Candarağan'ın kızı yaklaşık bir ay önceye kadar buradaydı. Onu çok ısrar üzerine Denizli'den bir arkadaşıma gönderdim. Çok bu işlerde emek vermiş bir arkadaş değil ama araştırmış. İlla ki dedi köpeği bize ver dedi. Yavru alalım bu köpekten. Bizim de çok güzel bir köpeğimiz var dedi. Maraş tarafından gelen bir ırktan, Urfa Maraş tarafından gelen bir ırktan palaz ırkı bir köpeğim var dedi. Ona çekmek istiyorum dedi. Verdik onu. Bizde de çok yavrusu olduğu için gönderdik, gitti. Evet Halil. Abi Denizli konusunu açtın da Denizli bu arada yeni ben ismini yeni duymaya başlıyorum. Herhalde köpek, kangal ve çoban köpeği konusunda Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden Şimdi birisiymiş. Denizli yeni duyuyorsun ama Denizli köpeğin asıl üretildiği, çıktığı noktadır Denizli. Öyle mi? Tabii Denizli. Ben Kangal'da Bitlis'i ve Sivas'ı çok iyi diye biliyorum ama Denizli'yi de bu ara çok sık duymaya başladım. Ben Denizli'yi Türkiye'de birinci sırada tutuyorum. Çoban köpeği konusunda. Evet, Kangal çoban köpeği konusunda birinci sıradadır Denizli. Bu köpek de Denizli'den gelme. Bu da Denizli'den gelme. Evet, bu köpeğin hemen çıkaralım. Halil. İnşallah çıkaralım. Denizli'de de böyle güzel Kangal çiftlerinden gidip izleyicilerimizle Var arkadaşımız. buluşturmak isteriz. Var. İnşallah bir araya Var. geliriz onunla da abi. Yönlendiririm ben sizi. Evet. Peki Bununla çekelim. abi bunları peki abi böyle sürüye falan yolluyor musunuz burada? Hayır, ben sürüye yavru veriyorum. Sürüye yavru veriyorsun. Yavru He. veriyorum beslemek isteyenlere. Onlar yavrudan sürü şartlarına göre büyütüp oraya adapte ediyorlar. Çünkü Turgay abi tahminimce fenotip olarak hayvanlara çok dikkat ediyorsun belli ki. Evet, evet. Genotip olarak da bunların içinde çok iyi koruma içgüdüsü olduğunu düşünüyorum. Var, tabii Zaten belli ırklar, belli soylar kendini kanıtlamış dediğin gibi. Evet. Yıllarca başarı üstüne başarı kazanmış. Karakter konusunda oturmuş ırklar. Sürüde de çok güzel görev yapacaklarını düşünüyorum. Böyle daha önce sürü hikayeleri oldu mu bu köpeklerin? Şimdi köpeklerin genetiğinde, bizim beslediğimiz köpeklerin genetiğinde sürü köpeği şeyi var. Hissiyatı var. Mesela bu köpeği anlatmaya kalkarsak, bu köpeğin babası Denizli Acıpayam'da Nazmi Kamber var. Ondaki Deli Baron diye bir köpekti. Kobra ırkı aslen. Irkı Kobra ırkı. Balkanlarda şampiyon olmuş Kobra'nın ırkı bu köpek. Balkanlarda şampiyon olan güzellik şampiyonu, Evet. değil mi? Evet. Kobra ırkından gelen bir köpek. Evet, Kobra ırkı. Annesi de yine bizim bu Burdur bölgesindeki bizim zaten asıl beslediğimiz bütün köpeklerin de hattında olan Cowboy ırkı. Abi affedersin, kaç aylıktı bir daha soracağım. Bu 3,5 yaşında. 3,5 yaşında ha. Evet. Fizik olarak çok atletik, enerjik bir köpek. Evet. Çekim yapamıyorum abi. Evet, çok Aynen hızlı. yakına bir gireyim de alayım daha desen. tam şey olmadı. Kafesten yeni çıktı. Birazdan daha da hızlanır. Çok hızlı, agresif bir köpek. Drone'u iyi kovalar. Drone'u iyi kovalar ama işte tasmasını açamıyoruz. Arazi çok geniş olduğu Arazi için. geniş, durduramayız. Aynen. Yani bunu biz zaten gezdirmeye çıkardığımız zaman bir 3-4 kilometre zor sakinleşiyor. 3-4 kilometre falan. Diğerleri 1 kilometre gezdiği zaman sakinleşir ama bu çok agresif. Soner'in üstüne atladı da. Soner sen biraz Aynen. battın ama kusura bakma. Abi çok güzel köpeklerimizden birisi ama diğerlerini de görmek istiyorum. Çünkü Geçelim. hani kıyaslamak gerçekten mümkün değil birbiriyle böyle. Çok güzel köpekler. Şöyle sıradan devam edelim. Halil onu al içeriye. Şimdi benimle aynı boyda bir köpeğimiz burada bizi izlerken hemen yandaki şu tatlı köpeğimizi göreceğiz. Zaten kız kardeşi. Ha öyle mi? Aynen, kız kardeşi. Şimdi bundan devam edelim olmazsa. Abi ayrıca bir şey de benim yine çok hoşuma gidiyor. Gittiğim yerlerde söylüyorum. Kulaklarının kesilmemiş olması. Yok. Ben gerçekten böyle gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Şimdi Onun için de şöyle, ayrıca ben- teşekkür ederim sana. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Of, boya Şimdi ben bak. dışarıdan aldığım köpeklerin kulağı kesik geldiği zaman ona bir şey yapamıyorum ama kendi ürettiğim köpekleri özellikle kulağını kesmemeye dikkat ediyorum. Evet, ben de bu konuya değinmişken yine konusu açılmışken de Ala Türkiye YouTube kanalı olarak hayvanların istismar edilmesini, hayvanlara zarar verilmesini hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Bunun sonuna kadar karşısındayız. Bunu da buradan bütün izleyicilerimize belirtmiş olalım. Hayvanları koruyalım değerli izleyiciler diyoruz. Ve bu köpeğimizi tanıyabilir miyiz abi? Tabii
Bu da yine biraz önce tanıttığımız Bulut'la Paşa'nın erkek kardeşi, üçüncü kardeşi. Yine aynı babası Reşo, annesi Beyaz Saray, Candar Ağa'nın kızı. 26 aylık, yaklaşık 87-88 santim, 75 kilo bir hayvan. 88 santim 75 kilo bir hayvan. Zaten kangal oluşundan dolayı herhalde bunlarda çok fazla kilo beklentimiz yok fit oldukları için. Ben zaten biraz önce de bahsettim. Çok kilolu, aşırı böyle sağ solu bozuk hayvanları beslemeyi tercih etmiyorum. Çünkü ben bu hayvanların fizik yapılarının düzgün olmasına, çok atletik yapılı olmalarına özen gösteriyorum. Öyle köpekler beslemeyi tercih ediyorum. Tabii ki herkesin tercihi farklıdır. Herkes farklı bir ırktan hoşlanır. Evet. Benim hoşlandığım fizik yapısında köpeğin hiçbir noktasında bozukluk olmaması. Peki abi mesela yine bu standartlarda, bu ırk standartlarında, bu soydan, bu aileden kilosu da yüksek olan, boyu da daha büyük olan ve basarlarını falan bozmamış bir hayvan daha önce hiç elinde oldu mu? Tabii ki ben de yaklaşık bu zamana kadar 1000 köpeğin üstünden köpek geçmiştir elimden. Mesela 2010'lu yıllarda Gattar diye bir köpeğim vardı. 117 kiloydu. Hatta o zamanlar gazeteciler gelip çekim falan yaptılar. Kantara çıkardık. Gerçekten gördüler. Daha sonrasında yine büyük köpeklerden Gürbüz diye bir köpeğim vardı. Bulgaristan'a gönderdik onu. Oradaki bir arkadaşımız çok ısrar etti. Görmüş bizim köpeğimizin fotoğraflarını, videolarını. İllaki istedi. O da 130 kiloya yakın bir köpekti. Tabii ki o tarz köpekler de besledim ama yine benim her zaman söylediğim gibi bendeki önemli olan iskelet yapısı. Şöyle bu tarafa gelir misin abi? Bu taraftan şöyle inceleyerek Evet. hayvanımızı da görerek Şimdi devam edelim. Ben iskelet şöyle yapısındaki geçeyim. bozukluk olmasın istiyorum. Bendeki problem, herkesin takıntılı olduğu bir nokta vardır. Bendeki takıntılı olduğum nokta köpekte iskelet yapısında bir bozukluk olmaması. Evet, yine izleyicilerimiz de bunu değerlendirecektir eminim. Mesela özellikle diyorum ya, arka basarlara şöyle baktığımız zaman, ayakların açıklığına baktığımız zaman sanırım standart ölçüde duruyor. Değil mi? Evet. Olması gerektiği gibi duruyor. Gerçekten güzel. Bu da güzel bir köpeğimiz abi. Çıkaralım dışarıda. Olur dışarıda da görelim. Senin o bahsettiğin köpeklerin fotoğrafları falan var mı abi? Var. Bu tarafta elde görebilir miyiz onu, o Halil, tarafa hiç gitmeden? Halil önce böyle bir gezdir. Bir de böyle yanaştır bu tarafa doğru. Evet bak biraz önce Evet. arkadaşım biri top kuyruklu köpek soruyordu. Bak bu biraz top kuyruk Evet. yapıyor. Bu arada şu arkadaşımız da bir şey söylüyor. Buraya da mikrofonu atmak istiyorum Soner. Bunlar ikisi kardeş. Öyle mi? Öz kardeş. Anne baba bir öz kardeşler. Lan siz öz kardeş birbirinizden ne istiyorsunuz? Ne bu şey? Evet. Evet Soner, muhabbete devam edelim. Evet. Bunu yerine koy Halil. Yedek parça dükkanı açmışlar kardeş olarak. Sonra Hep böyle ayrılmışlar. hikaye olur ya, aynen. Ostim'de bir tane dükkan açar zamanında. Yedek parça dükkanı açmışlar iki Alihan, kardeş. çiftliğimizle ilgili sen ne düşünüyorsun? Valla ben dedim ki bu sefer Harun sen sun, ben izleyeceğim, inceleyeceğim. Yayın şeyinden ziyade, yayından ne söylesem acaba demekten ziyade ben izleyip keyfini çıkarayım dedim. Evet. O yüzden TikTok yayını açtın biraz TikTok önce. yayını açtım. TikTok'ta da bu arada 170.000 takipçi olduk. Teşekkür ederiz buradan. Bizimle 170.000 takipçi civarındaki diğer TikTok hesabı sahipleri ne göre biraz önceki yayınımız %85 oranında daha fazla izlenmiş. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sesimizi her yerde duyurabiliyoruz. Ne Tüm mutlu sosyal bize. medya hesaplarından saldırmaya devam ediyoruz. Güzel. Abi şöyle devam edelim. Devam edelim. O zaman. Ya isimlerini de karıştırıyorum. Çok köpek gördük. Evet. Şimdi gördüğümüz köpeğimiz bunun ablası. Yok kız kardeş. Kız kardeşi. ha. Şimdi yani yaklaşık yarım saattir yayın yapıyoruz. Hep anlattığımız köpeklerin annesi diye bahsettiğimiz Beyaz Saray dediğimiz Candar Ağa'nın kızı. Onu gönderince bu veliahtı olarak kaldı. O dişinin yine kızı, diğer erkeklerin de kız kardeşi. Annesinin yerine bunu artık o yaşlandığı için Annesi yaşlandığı için şu an dişi olarak bunu evet damızlık değerlendiriyoruz. olarak Damızlık dişimiz olarak bu. bunu aldık. Evet. Kaç aylıktı abi? Bu 26 aylık, diğerlerinin 26 kız aylık. kardeşi. Tabii dişi olduğu için biraz daha minyon bir yapıya Tabii, sahip. Fit, biraz daha fit. Aha. Ama senin o bahsettiğin iskelet yapısı olarak yine diğer köpeklerden farkı yok. Sadece birazcık şey gibi, kıyafetlerde small, medium falan ama bu Şimdi small tabii gibi ki birazcık. erkekler gerçekten standartların biraz üzerinde. Köpek standartlarında, kangal standartlarının biraz üzerinde. Mesela Bulut 93 santim, Yıldırım bir yanındaki erkek köpek 88 santim, Paşa 87 santim. Onlara bakınca tabii ki biraz daha minyon. Senin anlattığın gibi onlar XX'larsa bu ancak large'a kadar çıkar.
Onlar şey battal boy. Bu tabii XX large da değil, battal boy. Yani dişiler, dişi olduğu için yani insanlarda da böyledir. Erkekler daha böyle fizikli durur ama bayanlar biraz daha ayakkabı numarasında bile bayanlar 37, 38'e kadar, 39'a kadar. Aynen zaten Ama 40. erkekler 45 falan Aynen diyor aynen. 40 olduğu zaman kadınlarda şaşırırsın ya 40 numara nasıl olur diye. Yani. Bunlarda da öyle büyük olduğu zaman şaşırmak gerekiyor belki de, evet. Bir dahaki eşleşmemizi yani bundan sonraki üreteceğimiz köpekleri bundan üretmeyi düşünüyoruz. Bir tarafı dediğimiz gibi güdük ırkı duymuşsunuzdur. Tabii güdükleri de biliyoruz, Bir evet. tarafı güdük, bir tarafı reşo. Sevdiğim iki kan hattından devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii artık ileride nasıl bir erkekle eşleşir, ne yaparız? Bunlara daha karar vermedik. Abi yani benim şey çok hoşuma gitti. Burada köpeklerin hepsi, gösterdiğin tüm köpekler fizik yapısı olarak birbirlerine çok benzer yapılara sahipler ve senin bunu bu derece koruyabilmiş olman bence çok güzel. Evet. Bunu şey bazında değerlendirmiyorum. Çünkü o çok tartışmalı bir konu. Kangal'ın ırk standartları bazında değerlendirmiyorum bunu. Sen diyorsun ki ben bu yapıda hayvanları üretmeyi seviyorum. Bana göre güzel köpekler. Bunlar hizmet etmem gereken köpekleri bunlar olarak görüyorum. Dolayısıyla bunu ben de çok güzel koruduğunu görüyorum. Bunun için de seni tebrik ediyorum abi. Gerçekten güzel emek harcandığı belli Teşekkür hayvanlara. ederim. Şimdi zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi ben eşleşme konusunda hassasım. Mesela şimdi bu köpeği ileride eşleştireceğim zaman seçeceğim erkeğin fizik yapısı benim için çok önemli. Sadece fizik yapısı değil, nasıl yavru verdiği de çok önemli. Erkeğin verdiği yavruyu takip edip ben biraz önce ilk başta konuştuğumuz vardı ya, dedim ya sen dedin standartlar senin için nedir diye. Benim için standartlar budur. O erkeğin nasıl bir yavru ürettiğini takip edip ondan sonra ben kendi köpeğimle çiftleştiriyorum. Şimdi kangal üreticiliğinde bazı arkadaşların takıntıları var. Nasıl takıntıları var? Bu köpeğin ırkı benim ırkım. Ben sadece kendi ırkımdan beslerim, devam ederim gibi takıntıları var. Burada ne yapıyorlar? Kendi köpeklerini birbirleriyle sürekli kan bağı aynı olan köpekleri birbirleriyle çiftleştirip anatomik yapısı bozuk, fiziksel yapısı bozuk köpekler ortaya çıkarıyorlar. Akraba evliliği. Kanlarda ağırlaşmaya sebep oluyorlar. Evet, akraba Biliyorsun. evliliği yapıyorlar. O yüzden köpeklerin arka bacakları bozuk çıkıyor. Yok ön tarafı bozuk çıkıyor. Değişik değişik köpek cinsleri ortaya çıkıyor. Ben o işlere karşıyım. Birbirleriyle kan bağı yakın olan köpeklerin çiftleştirilmemesini tavsiye ederim. Ben bu işi böyle öğrendim, böyle gördüm, böyle deneyimledim. Yani ikinci ağız yavruyla beşinci ağız yavruyu eşlemem diyorsun. Eşlemem. Bazıları onu da yapıyor çok ya. Çok kan bağı olan köpekleri birbirleriyle eşlemek iyi bir şey değil. Zaten bunu üretici arkadaşların birçoğu bilir. Kan bağı olan hayvanları çiftleştirdiğin zaman sakat yavrular ortaya çıkar. Ben buna karşıyım. Kesinlikle köpeklerin birbirleriyle farklı kandan olmasına dikkat etmeleri lazım. Üretici arkadaşlar zaten bunu anlatmaya gerek yok, bilirler. Çok kan bağı olan hayvanlar birbirleriyle çiftleşmemesi lazım. Sen o zaman bir erkek veya bir dişi yeni bir ailene katacağın zaman bu şeylere dikkat ederek ilerliyorsun. Tabii ki. Senin standartlarına yakın olan köpeklerle aileye yeni dahil ederek Evet. soylarını sürdürmeye çalışıyorsun. Tamamıyla öyle. Ben araştırırım. Çiftleştireceğim erkek köpeğin daha önce verdiği yavruda fiziksel bir bozukluğu yoksa, benim de kan hattı beğendiğim bir soysa o köpeklerle kendi dişimi çiftleştiririm ya da tam tersi farklı ırkları birbirine çiftleştirerek farklı köpekler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Mesela bu köpeklerin babası Denizli'de olan Reşo'nun ırkı, annesi İstanbul'daki Candarağan'ın. Yani birbirleriyle tamamen farklı iki ırkın birleşiminden olan, görüyorsunuz hiçbir köpekte de hiçbir fiziksel bozukluk yok. Candarağan'ın ve daha önce verdiği yavruları gördüm. Güzel yavrular çıkardığını tespit ettim. Gittim bir tane dişi yavrusunu aldım. Reşo'nun çok güzel bir soy olduğunu, herkesin Türkiye'de her ilde beslediğini gördüm. Ondan da bir yavru aldım. 2 yavruyu büyüttüm. Bu köpekleri çiftleştirip bu köpekleri ortaya çıkardım. Abi belli ki dediğim gibi çok ciddi bir manevi ve maddi emek harcıyorsun. Evet. Peki şey soracağım. Bu hayvanların sana maddi yükümlülüğü, sende oluşturduğu zorluk nedir? Şimdi tabii ki siz kayıtı açmadan önce de bahsettik. Gerçekten ben böyle çok fazla köpek besleyen insanlara gerçekten imreniyorum. Bu bir köpeğin beslenmesi kolay bir iş değil. Günlük bir hayvanın gerçekten bir insana besleme konusunda ciddi rakamlarda zorluk yaşattığı ortada. Tabii ki bu gerçekten köpeklere ilgi gösteren, iyi bakan insanlar için geçerli. Ben köpekleri genellikle mamayla, pişmiş etlerle falan besliyorum. O yüzden bana bir köpeğin yaklaşık günlük maliyeti 20-25 TL üzerinde oluyor. Bir köpeğin. Bir köpeğin maliyeti. Ben yaklaşık burada 12 tane köpek besliyorum. Ona göre hesabını
Senin tabii avantajın olarak şunu şöyle görebiliriz. Restorancı olmandan kaynaklı bir restoranın avantajı var tabii. Yemek artıkları olsun. Ya ben çok yemek artığı vermiyorum. Etler falan Tabii arttığı zaman et veriyorum. o anlamda yemek artığı Aynen. dedim de. Et veriyorum ve mamayla besliyorum. Bunların periyodik bakımları var. Şerit uygulamaları var. Ondan sonra kuduz aşıları var. Vitaminleri var. Tabii yavruyken, yavru büyütürken bunların kemik yapısında bozukluklar Gıda olmasın diye takviyeleri. gıda takviyeleri var. Bunlar hepsi birer masraf. Küçükken gençlik aşıları var. Yani bunların işte Evet. Ya bir köpek beslemek, köpek büyütmek sadece mamayla bitmiyor. bitmiyor. Bunların hepsinin biliyorsunuz artık bütün köpeklerde çip olması gerekiyor. Evet. Yavruyken çipleri takılıyor. Bunların hepsi birer masraf. Ama şimdi bu işi seven insanların buna katlanacağını düşünüyorum. Herkes kendi ekonomisi çerçevesinde ona göre köpek besler. Benim ekonomim buna el veriyor. Bu kadar besleyebiliyorum ama çok besleyen insanların muhakkak bu işten para kazanması lazım ki o işi sürdürebilmesi lazım. Çok doğru bir konuya değindin abi. Yani dediğin gibi çok büyük çiftliklerde de bir şekilde o sıcak paranın dönmesi gerekiyor ki bu hayvanların da masrafları karşılansın, bakımları en iyi şekilde yapılsın. Evet. Çok haklı olduğum bir konu. O zaman abi devam edelim Devam şöyle. edelim. Hemen şurada bir özellikle dikkat çeken bir yavrumuz var. Bunun hikayesi nedir abi? Bunun hikayesi anlatalım. Bunun babası biraz önce dışarıya çıkardığımız agresif olan köpek Fırtına, kobra ırkı. Annesi de Afyon'da yine çiftliği olan bir abimiz var, Sait abi. Onun köpeklerinden gelme. Bunu da kendim eşleyip kendim doğutturup büyüttüm. Yaklaşık şu anda 5 aylık civarında. İskelet yapısı düzgün. Bizim zaten takıntılı olduğumuz konu odur. Sağlıklı, güzel bir hayvan bu da. İleride inşallah fiziksel olarak bizi tatmin eder. Öyle görüyoruz. Şu anda gelişimi güzel. Gerçekten çok güzeller abi. Emeklerine sağlık. Son köpeğimizi de gördük. Evet. Buraya kadar da geldik. Bizi kırmayıp kabul ettiğin için. Ne demek? Herkese. Burada misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Eminim izleyicilerimiz de çok beğeneceklerdir. İzleyicilerimizden ricam olumlu veya olumsuz saygı çerçevesi içerisinde videonun yorumlar kısmında kendi görüşlerini de belirtirlerse hem bizim Ala Türkiye olarak kendimizi geliştirmemiz için hem de sizi daha yakından tanıyabilmemiz için bu çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'nin dört bir tarafını da emek vererek, gerçekten mücadele ederek gezmeye ve en güzel çiftlikleri, en güzel besleyicileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizden ricamız videolarımızı beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalımıza abone olmanız olacaktır. Bu bizim emeğimize karşılık olarak bu bizi çok mutlu edecektir. Senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Ben öncelikle buraya kadar gelip beni misafirim olup beni insanlara tanıttığınız için size teşekkür ediyorum. Gerçekten yaptığınız iş zor bir iş, emek isteyen bir iş. Başarılarınızın devamını diliyorum. Köpek besleyen arkadaşlara da tavsiyelerim gerçekten herkesin bakabileceği seviyede köpeklere bakması, en güzel köpekleri yetiştirmesi. Bu işleri öğrendiğimiz, saygı duyduğumuz insanlardan biz bu şekilde öğrendik. Bizim tavsiyemiz de bu olsun. Herkese çok teşekkür Evet, ediyorum. hayvan besliyorsak hakkını verelim. Evet. Çünkü dediğimiz gibi sadece mamayla bitmiyor hayvan Bitmez. beslemek. Maddi bir yükümlülüğü olduğu gibi manevi yükümlülüğü de çok fazla. Tekrardan söylüyorum, hayvanları da koruyalım, zarar vermeyelim. Şu canlara mümkün olduğunca hassas davranalım. Yepyeni Ala Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.